Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Nişantaşı Üniversitesi'ndeyiz. Mustafa Hocam ve Selçuk Hocam'ın misafirleriyiz. Birçoğumuzun yemediği veya birkaç defa yediği bir ürünü yapacağız. Istakoz yapacağız hocamla birlikte. Fransız usulü ıstakoz pişireceğiz. Nasıl olacak? Yani ıstakoz nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? Nerede saklanır? Hangi sosla güzel gider? Bunların hepsini hocamla birlikte konuşacağız. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle bu ıstakoz neden bu kadar pahalı? Bizim ülkemizde pahalı olmasının sebebi bizim ülkemizin aslında yetiştirici olmaması ve yani biraz da deniz kirliliğinden de kaynaklanıyor filan. Ki zaman zaman ben de birkaç kere böyle dalgıçlık yaptığım zaman ıstakoza denk geldim ama bu kadar büyük ıstakoza denk gelmedim ki hocam daha iyi bilir. Hocam çünkü aynı zamanda da lisanslı uzmanlık alanı su ürünleri mezunu Selçuk Şef'in. Bilmiyorum hocam sadece niye pahalı ama genelde bunlar bizim Güney Amerika üzerinden geliyor çünkü. Aslında şöyle, istakoz şu anda çok pahalı bir yemek ya. Dünyada istakoz yemek olarak yenmeye başladığında ilk hapishanelerde mahkumlara yemek zorunda bırakılan bir yemek olarak ortaya çıkmış. Yani aslında önce tamamen yoksul kesimin yediği bir şey. Sonra bir tane genius bir şef Amerika'da bunu pazarlıyor. Restoranda pazarlıyor ve istakoz patlıyor ve artık fakirden sofrasından alıp tamamen zengine satmaya başlıyorlar. Hocamın dediği gibi bizim su şartlarımız falan birçok etken var. Bizim topraklarımızda kerevit var. Aynı familyadan bunun daha küçüğü. Kerevit Mersin'de falan, Akdeniz'de falan çok kerevit vardır. Çok var. Çok da lezzetlidir. Tabii ıstakoz kadar büyük olmadığı için çok dikkat çeken ve önemli bir ürün değil. Burada mesela ben baktığımda benim için önemli olan unsurlardan bir tanesi buradaki bu antenler önemli. Bu antenlerden birinin kısa birinin uzun olması bana şunu gösteriyor. Üstünde etiket vardı ya, etiket olmasaydı bile ben bu ıstakozun yetiştirme bir ıstakoz olduğunu anlardım. Çünkü çiftleşme dönemine daha erken gelebilmeleri için antenlerden bir tanesi kesilir özellikle. Ha. Evet. Bak yeni öğrendim. O yüzden yetiştiricilik ıstakozlarının genellikle bir tanesinin veya bazı İsrail ıstakozlarında gözün bir tanesi alınır. Daha erken üremeye girsin diye. Önde gördüğünüz iki tane kıskaç var. Bunlar özel olarak geliştirilmiş. Bu kıskaçlar ve bacaklar kavgada, kendi bireyiyle yaptığı kavgada kopsa bile tekrar çıkabiliyorlar. Dışındaki bu kitin dediğimiz ve kireç karışımından oluşan bir kabuk var. Vücut dönemsel hayat döngüleri sürecinde bu kitin tabakası birkaç defa değişiyor. Ama en son evrede bu alttaki 6 parçalı hane oluşuyor. Bir de yumurtlayarak çoğalırlar. Yumurtalar buradaki anüs boşluğundan çıkar. Burada anüs boşluğu vardır. Bunlar aslında çok değerli ve önemli şeylerdir bu hayvanlar için. Bunlar üriyopotlardır. Bunlarla ürerler. Yumurtası buradan çıkar ve yumurtasını burada tutarak büyütür. Bu hayvanlar için önemli unsurlar. Piştiklerinde kabuğu yine içindeki kitin ve kireçten dolayı kızaracak, rengi değiştirecek. Suya attığınızda ses çıkartır, bağırır. Derler ki işte sıcak bağıramaz, ses teli yok. Hiçbir balığın ses teli yoktur, ses çıkartamaz. Şimdi diyeceksiniz ki Yunus ve balina su altında ses çıkartıyor. Onlar balık değildir, onlar birer memeli canlıdır. Bir kere balık değil onlar. En büyük düşmanı ahtapot. Ahtapotlar inanılmaz severler. Çok fazla tüketirler ıstakozu. Istakoz da deniz tabanındaki bizim bu bildiğimiz salyangoz, minare topluyorsunuz ya kabuklar tatile gittiğinizde. Onların içindeki aslında minik kabuklar ve büyük balıkların parçaladığı yere düşen, kuma düşen çürümüş etlerle besleniyorlar genellikle. Onun aslında dışında doğanın dengesini koruyan bir evet şey. evet. Yani zaten sistem öyle çalışıyor. Yani her şey birbirini tamamlıyor. Doğaya baktığınızda ekosistemle ilgili çalışıyorsanız üst parçalayıcıdan artıkları ve en son doğada onu ayrıştıranla tekrar üst parçalayıcıya sistem geri dönüyor.
ıstakoz o yüzden değerli. Bu öndekiler özellikle gelişmiş. Avcılık içinde özel, belki belgesel kanallarında denk gelmişsinizdir. Özel ıstakoz kafesleri var. İçeriye doğru koniktir. Yeme girer ama dışarıya çıkamaz, yolu bulamaz. Onun dışında başka ne söyleyebilirim size? Ne kadar sürede bu kadar büyüyor hocam? Yani bu tamamen yetiştirildiği veya işte bu yetiştirme olduğu için çiftliğin kurulduğu suyun sıcaklığına göre çok değişen bir şey. Ama tatlı su, şöyle açıklayayım onu. Tatlı su ıstakozları buradaki tuttuğu yumurtayı 6 ay, yumurtadan çıkma süresi 6 ay. Deniz ıstakozlarında da bunlarda da 12 aydır. O yüzden bir kere böyle bir boya gelebilmesi için zaten otomatikman 2 yıla yakın bir sürenin geçiyor olması lazım. Karideslerde de anlatmıştık, bir hayat döngüsünden bahsetmiştik. Kabuklu canlıların hepsinde bir hayat döngüsü vardır. Bu kabuğu değiştirirler belli dönemlerde. Yani yaşam biçimine başka şekilde başlayıp evet, daha sonra en son forma geliyorlar. Buradaki etler zaten hocam anlatacak ama en değerli kısımlarından bir tanesidir. Evet. Canlı satılması elzemdir. Çünkü ıstakoz öldüğünü hissettiği an kendini zehirler. ve geri döndüremez. Evet, düşmanını, onu yiyeceğini anladığı düşmanı öldürebilmek için kendini zehirler. O yüzden ya canlıyken suya atacaksınız, ölecek, ya da şimdi hocam hangi türlü yapacak bilmiyorum. Ya da bıçakla beynini tek hamlede beynini çat diye kesip anında şok etkisiyle öldürüp durduracaksınız ki zehirlemeye fırsat veremesin hayvan kendini diye. Peki zehri insanı öldürür mü? Evet, Diyelim ki öldürür. biz yedik, yani ölmüş bir ıstakozu pişirdik, yedik. Biz de ölebiliriz yani. Ve aynı zamanda da bizim şimdi göreceğiz yaklaşık yani 1 kilo bir ıstakozda 200-250 miligram kadar et çıkıyor ama bu ölü ve ette bu kadar et çıkmaz. Yeşil olur, böyle bilmem ne olur ve Dışarıdan fark ediliyor yani. Zaten şimdi evet, hoca bıçakla kestiği an zaten burada yeşil ve bir kahverengi bir şey çıkacak, sıvı çıkacak. O işte zehir kesesi kendi onu etine enjekte ediyor. Biz bunu kendimiz almaya gitsek ne diyeceğiz yani? Direkt nereden alabiliriz? Hallerde mi satılıyor? Özel bir yerlerde Halde mi satılıyor ama hale gitmeniz çok zor. Balık halleri çok erken. 5.30'da 6'da kapanır balık hali. Gece Sabah, iş yapar. Sabah iş yapar. Orada da gece artık hani ıstakoz denk gelecek de Evet. sana satacak ki sana satmaz ıstakozu. Satmaz. Çok değerli bir ürün. Onların anlaştığı Restoranlar restoranlar var. restoran. Metro marketler, dönemsel olarak Makro Center gibi bir tık daha pahalı. Yani şu an bulabileceğin en iyi yer metro. Metro market. Peki Yani- bu kaç kişilik bir ıstakoz hocam? Kaç kişilik bir porsiyon çıkar bundan? Şimdi yani? bunu hangi amaçla tüketeceğimiz bağlı. Yani Karın doyurmak için değil şimdi, muhtemelen. tabii yani. ki de bu biz aslında starter yemek. hı. Biz burada Başlangıç tabii ıstakozu aslında biz hani klasik ıstakozu haşladıktan sonra etini çıkartıp limon, vinaigrette falan servis etmeyeceğiz. Biz burada içerisine birkaç çeşit ürün koyup biraz Fransızların yapmış olduğu gibi bir ara sıcak olarak servis edeceğiz. Bu tamamen yanında güzel bir Sauvignon Blanc şarapla beraber içerebilecek, asiti yüksek şarap içerebilecek iyi bir ürün aslında. Yani genelde böyle masanın ortasına gelip 5-6 kişinin oturup yiyebileceğimiz ürün. Ama neden bu kadar pahalı? Ben şunu söyleyeyim. Ben yurt dışında çalışırken ıstakoz vardı. Yani biz canımız sıkılıyordu. Istakoz akşam babacım. Akşam kalmadı. Makarna yapıp yiyorduk. Yani bizim ülkede olmamasının bir sıkıntısı var. Ama bütün Akdeniz'e kıyısı olan bütün ülkelerde, İtalya ve Fransa'da oldukça var menülerinde. Yani ellerinde var. Yemeklerin içine de karıştırılıyor yani. Tabii karıştırıyor. Bu hani ses telleri yok dediniz ya, o sesi nereden çıkartacak? O ses nereden çıkıyor? Çok güzel bir soru. Şimdi bunun içinde bir su var. Yani bizim nasıl %70'imiz su, bunun da vücudun içi su. O yüzden buharlaşırken bu kabukların arasından o su buharı çıkmaya çalışıyor. O su buharı çıkarken ıslık çalıyor. O ses aslında hayvanın kabuğunun arasından çıkan su buharı ses. Ya bu belki kötü bir inanış ya yani ıstakoz Bence de. attık, canlı pişirdik filan. İşte biz cani falan değiliz. Ekmek parası bu. Yani bizim işimiz bu. Ürün pişirmek, ürün servis etmek. Bunları da afiyetle yemek. Bizim Ayhan Sicimoğlu'nun dediği gibi. Evet, üzülüyorum ama güzel. Yiyeceğiz abi yani Yiyeceğiz. güzel. Ayhan abi öyle diyor, hastasıyız Aynen. filan. Evet üzülüyoruz ama evet yiyeceğiz bunu. Şeyimiz yok, doğanın şeyi bu. Bu kıskaçları çok güçlüymüş. Bir de bunları bağlıyorlarmış. Normalde haşlanırken kıskaçlarını vuruyormuş. Tak 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 ses yapıyormuş. Ölüyor. O ses çıkartmasın diye.
Bir Bağlıyorlarmış. de güvenlik amaçlı. Güvenlik Çünkü ıstakoz parmağını kopartabilecek kadar gücü var. Yani şu olmasa ve parmağını koparsa Koparabilir. koparır yani. Koparabilir. Siyah midye yiyorsun ya, bu kıskaçla bunu kırıyor. Kırdıktan sonra bu alttakilerle ağzı, bak şurada ağzı var. Bak. Şurada turuncu kısım var ya. Şurası ağzı. Oraya ağzına o kırdığı şeyi, midyenin içindeki eti oraya getirip yiyor. Yani sen nasıl yaşamak için yemek yiyorsan o da yaşamak için yemeğini yemeye çalışıyor. Özel bir faydası var mı hocam? Lezzetinin ziyade, Çok lezzetten faydalı. ziyade. İnsan vücuduna faydası İnsan nedir? vücuduna faydası çok. Testosteron atılmıyor mu? Özkan abinin dediği gibi aganigi. Evet. Libido yükseltici. Libido yükseltici. Doğadaki en fazla libido yükseltici ürünlerden Fazla bir yemeği tanesi. diyeceksin, fazla yeme gibi şansın. Ama onun dışında da diğer yağ asitleri açısından çok faydalı bir ürün. Ama Evet. insanoğlu için yani en çok revaçta ve bilinen Peki hocam, libido özelliği. önümüzdeki hafta istiridye yapacağım ben. İstiridye mi daha fazla testosteron yükseltici yoksa ıstakoz mu? İstiridye değil mi? İstiridye. Tarife geçelim yavaş yavaş. Bu neyle gider yani? Neyle yersek bu güzel olur? Özel sosları var mı? Bir kere tereyağı bazlı emisyon sosları kullanmamız lazım. Burada klasik soslarda Hollandaise sos gidebilir. Berubiner sosla gidebilir. Biz bugün biraz böyle kremalı, mantarlı falan bir şey yapacağız. Nasıl haşlayacağız? Şimdi ben eğer biz direkt kabuk kısmını kullanacaksak burayı sabitleyebiliriz haşlarken. Ama ben kabuk kısmını kullanmayacağım, ıstakozu ikiye böleceğim. Onun için eğer 450 gram başına 7 veya 8 dakika haşlayacağız. Benim ıstakozum 800 gram. Ben ıstakozumu 14-15 dakika boyunca haşlayacağım. Birisi zaman açsın istiyorsanız, benim saatim 6 geçiyor. 6 geçe haşlayabiliriz. İki yöntem haşlayabiliriz. Az önce Selçuk Şef söyledi. Istakozu tek amacı şu. Istakozu bizim bir an önce öldürmemiz lazım. Ya bunun kafasını parçalayacağız. Yani şu taraftan girip parçalayacağız bıçakla. Ya da suyun içinde öldüreceğiz. Ben şimdi bu günahı kendi üzerime alıp bunu öldüreceğim. Eğer 450 gram başına 7 veya 8 dakika boyunca haşlamamız lazım. Öncelikle kafasını sokuyorum ki ölsün diye. Attıktan sonra kuyruğu biraz çekilmeye başlayacak. Ve yaklaşık 21 geçe bunu çıkartacağım. Burada da bir buzlu suyum var. Çıkartır çıkartmaz buzlu suya mı sokacağız? Evet, çünkü pişmesini durdurmamız lazım. Eti kıvamlı kalsın diye yani. Evet, yani çünkü o zaman az önce konuştuğumuz gibi ürün pişmeye devam eder. Pişmesini durdurmamız lazım. Onun için burada bir buzlu su ayarladık. Onun içerisine koyacağız. Soğuk su ya da buzlu su koyacağız. Mustafa hocam şimdi haşlanma bitmek üzere. Bunu haşladıktan sonra başka bir pişirme işlemi yapacak mıyız? Yok, yapmayacağız. Sadece birleştirme işlemlerini yapacağız. Haşlayacağız, masaya alacağız. Sonra soslarını da hazırlayacağız. herhalde. Sonra bir çiğ harç yapacağız. Bu şekilde yapacağız. Şimdi benim için ıstakoz tamam. Ben şimdi bunu rengi görmüş olduğunuz gibi biraz böyle kırmızı. Çok da böyle aslında doğal olmayan bir renk. Daha sonra bunu bir buzlu suyun içerisine alıyoruz ki biraz pişmesi dursun diye. Hep ayvanımız biraz serinlesin. O da çok sıcakladı. Biraz kendine gelsin. Buzda ne kadar tutacağız? Buzda Hemen kısa süre. Hemen. Elimizin değecek kadar yani şey. Bana dostlar bir tane 1-2 gastronom ki etleri oraya ayırayım. Şimdi ben bunu şuraya aldım. Şimdi burada birkaç tane önemli tarafı var. Şu iki kıskacı bizim için çok önemli çünkü etin ayvanın en değerli eti bu tarafta. Öncelikle ben bunları bir kopartayım, kenara ayırayım. 1-2 ya. İki mi? Aha. Hatta biraz daha soğuk suyun içine koyayım da şey yapsın. Peki hocam ayrı ayrı satılıyor mu restoranda? Ben atıyorum ellerini yemek istiyorum sadece. Bir porsiyon oluyor mu öyle? İstakozda değil ama Kral Yengeç'te sadece şey geliyor. Ya ıstakoza çok zor o ya. Değil mi? Ya bütün ıstakozu aldım bütün Ya yiyeceğim bütün yani. ağda. Şimdi son zamanlarda ben şey gördüm. Onu aslında sana soracaktım ben ya. Yeni çıktı bu. Istakoz kuyruğu satılıyor. Muhtemelen ıstakozun zaten tükenmeye başladığı zaman şey yapıyor değil mi?
En az şey ihtimali orada olduğu için. Ya ıstakozu sadece kuru kısmına falan satıldığını görüyoruz. Şu kısımlarını ayırıyorum. Bu kısımlarında da çok az bir et var. Yani bunları da almayı gösteririz. Tabakta süsleme yapabiliriz. Hayır, olmaz. Neden? Çünkü bizim tabakta bir şeyimiz var. Yenmeyecek bir ürün koyamayız. Bu da bir kural, evet, çok güzel. Peki bu ortalama pişmiş fiyatı ne kadar hocam restoranda? Yani Biz bunun- gitmediğimiz için bilmiyoruz yani, o yüzden soruyorum. Şimdi şöyle, zaten ürünün ham maliyeti çok pahalı bir ürün. Benim elimdeki ürün şu an 850 lira filan. Biz bunun içerisine reçete dönüşüm faktörü gibi çeşitli maliyete kattığımız zaman minimum 2,5-3 liradan aşağı yiyemez. 3000 lira ortalama. Evet. Ama kendimiz yapmaya kalktığımız zaman 1000 liraya falan mal ederiz evde. Evet, ederiz. Şimdi burada tabii bir sağlam bıçağa ihtiyaç var. Çünkü bir şey yapacağım. Öncelikle şu kafa kısmını yarıyorum. Buradan bir pis bir şey çıkacak. Tabii ben ıstakozu aslında bilinenin aksine geleneksel şekilde temizlemiyorum. Çünkü benim tarifim bir thermidor yapacağım. Fransa mutfağı dersin konusu olduğu için. Onun için ıstakozu ben boydan boya ikiye böleceğim. Evet. Biz eğer haşlamadan direkt önce kafasını kestik. Ah, Nereden güzel. kesiyoruz? Şurada aynı yerden. Aynı yer. Yani bu da amacımız şu. Istakozu mümkün mertebe hızlı şekilde öldüreceğiz. Öldürmek canilik, günah gibi bir şeydir. Istakozu aslında iyilik yapıyorsun. Ve misafire de iyilik yapıyorsun. Ki attım mesela, o gün mesela hani biliyorsun bir dersimize daha böyle ıstakoz gelmişti, erken gelmişti. Siz ne yaptınız? Aslında erken öldürdünüz. Ne yaptınız? Gaf ömrünü uzattınız aslında. Nereden? Darbeyi nereden? Aynı yerden. Aynı Aynı yerden. Hiç şey değişiyor. Sivri bir bıçak. Aynen. Tek hamle mi peki? Bir seferde. Ya fark etmedi ya, bıçağı o zaten şey yapacak. Sağlam bıçak, benim elimdeki mesela bıçak da benim 10 yıldan beri kullanmış olduğum bıçaklardan biri aslında. Şimdi ben bunu ikiye böldüm. Asıl değerli eti şu kısımda. Şurada da gözleri var, göğüslerin arkasında biraz bağırsak kısmı var. Onlara bazı şefler özellikle atmamayı, çünkü değerli bir et olduğunu zaman zaman söylerler. Özellikle sosların içerisine ya da çeşitli ürünler içerisine koyabiliriz. Bizim alırız, şuna koymak istiyoruz. Şey yapacağız. Şimdi öncelikle ben şuradaki eti elimle çıkartıyorum. O yeşil En güzel yeri tartışma konusu olabilir ama benim şahsi fikrim birazdan kıskaçlarını çıkartacağım. En lezzetli et dedik. Ama en çok et aslında bu gövde kısmından filan çıkabilir. Yeşiller zararlı değil. Yeşiller tam tersi, bazı bizim özellikle Allah rahmet eylesin, bazı şeflerimiz, Fransız şefler bu yeşil kısımlarını filan kullanmayı tavsiye ederler. Çünkü bu yeşil kısımlarını böyle daha lezzetli olduğunu kullanıyorlar. Ama ben kullanmayacağım. Yani bu biraz tadını mayoş hale getirebiliyor. Şimdi ben bunu niye bu şekilde kestim? Benim şuna ihtiyacım var. Çünkü ben ıstakozu tekrardan bir sos yapıp içine dolduracağım, atacağım, fırına atacağım. Ben şimdi bunu bir aslan arkadaşlarıma vereyim, aslan arkadaşlarım bunu bir yıkasın. Peki hocam, zehir yeşil demiştik. Bu daha farklı bir Bu yeşillemesi bağırsak mi? kısmı aslında. Hayvanın iç organının olan kısım. Yeşil dediğimiz kısım bu. Şu kırmızı gören, aslında kırmızı olmayan rengi yemyeşile dönüyor. Kırmızı yerine yeşil olduğu Evet. zaman zehirli. Evet, yani bizim aslında bağırsak kısmında değil. Etin olmuş olduğu kıskaç kısmında ve o gövde kısmında olan etin rengi değişiyor o zaman. Şimdi ben şu kısımlarını temizleyeceğim. Kıskaç kısımlarını. Kıskaç kısımlar içinde bir şey de vardı, biliyor musun benim? Ben ıstakoz aletim de vardı ama o kayboldu okulda aslında o. Onu da şurayı yaracağım biraz. Tabi burada biraz sıçrayabilir, dikkat etmek lazım. Kafamız yaramadı yani. Burası daha iyi. Belli, bembeyaz. Aslında ıstakozun her tarafı daha değerli. Tabi hala kabuğu sert, yani şeyin aksine. Ben İlker yöntemle ve bir bıçak yardımıyla canilikle temizliyorum. Peki hocam, o eli kırmadan çıkartma yöntemi var mı? Bir şey var. Vakum gibi bir şey mi? Makas Özel demeyeyim de pense gibi. Bak, Ha, pense keserek çıkartıyor. kırıyorsun. Şey yapıyorsun. Çünkü belki pişirip içine geri koymak, öyle sunmak. Öyle yapacağım. Yapacak zaten. Tam onu yapacağım. Ama ben kıskaç kısmına değil, diğer kısımlarına koyacağım. Etini karıştıracak mıyız kıskacıyla, Evet. diğer kısımların etleri birbirine İçine karışacak? biraz kanlıca mantarı, krema, ardat tohumu ve biraz milpoğa sebze, yani avuç, soğan, kereviz koyup karıştıracağız.
Ya bir pense var aslında, bunu biraz sıkıştırıp şey yapabiliyoruz. Bir tane bana garsona gitsin ama gel. 1 bölüm. 2. Suyu faydalıdır, gençleştirir. Üstünüze geldi. Evet. Kusura bakın. Olsun. Aşçıyım. Hiç sakıncası yok hocam. İçini de iyice aldım. O da kalabilir bu da. Tabi aslında etiler kısmı değerli. Hatta şunu söyleyebilirim. Şimdi bunda inanılmaz bir makarna olur. Yani suyundan ondan sonra başka şeye kullanabiliriz. Zaten genelde kort bidon suyunu biz çektirip çeşitli ürünlere kullanabiliyoruz. Ben de biraz Bütün lezzeti aslında bir nevi burada. evet. Suyu da şu anda lezzetlendi Çok değil mi? lezzetli, çok- Aldı, çok lezzetli. Çok da lezzetli. Hatta hani kullanmayacaksan bile eksi 18 at. Dondurup saklarsın. kullanabiliyoruz daha sonra. Dondur, dolabına at. Dolapta bir hafta boyunca kalsın, saklarsın. Bundan ortalama kaç gram et çıkacak şimdi? 200 gram, 250 gram. Ve 1 kilo şeyden, yani bir 800 gram bir şeyimiz var burada. Aslında istiyorsanız ölçebiliriz. Ölçebiliriz aynen. Şurada da mesela etler var. Bunlara da biraz zorlarsak aslında etler çıkabiliyor içinden. Hayvanın her tarafı değerli. Bazıları şunu düşünebilir hocam, hani ya da biz niye bununla uğraşıyoruz? Bu kadar canlı mı? Dişimiz gücümüz yok mu? Şu anda 172. 172. Dediğim gibi 1 kiloda 200 grama yakın 200, çıkıyor. 1 kiloda Benim 200 gram 800 gram bir ıstakozdu. Tamam bunu şeye al. Vereceğim şey. Şimdi benim için şu aşama tamam. Şuraya biraz şey yapayım. Kendi çıkarır diye. Çekiyor ya. Ne o? Onu yıkayın ya, yıka gitsin. Yıka gitsin. Şuradan çıkartın. Çıkar o bütün yeşil kısımlarını alacağız. Çünkü biz onu o kabuğunu serviste kullanacağız. Ben şimdi bunları mini sahada küçük küçük doğrayacağım. Çünkü kullanacağım o ben ürünün içerisine koyacağım. Bu şekilde üzerine limon vinegret dediğimiz vinegret mantığını konuşmadık ama hani zeytinyağlı bir sosla beraber yenilebilir. Çok kullanım alanı var. Çeşitli sosların içinde, salataların içerisinde ya da ne bileyim makarnanın içerisinde aslında kullanılabiliyor. Şu anda nasıl? Tam pişti herhalde değil mi? Tam kıvamında oldu. Şu an evet, ben bir dakika erken aldım çünkü biraz da sosunun içinde pişireceğim. Mesela şu yeşil kısmını da koyacağım biraz şey versin diye. Benim elimde çıkan et aslında bu. Ben şimdi bunu güzel burada bir sos yapacağım. Hocam bunun yanına da çok iyi bir, gerçekten sevilen binek iyi gider. Bir de bizim yerli üzümlerden muskat üzümü dediğimiz misket üzümünü, iyi yapılmış misket üzümü soğuk şekilde gerçekten iyi gider. Ama soğuk olması önemli. Özellikle misket üzümünün kesinlikle soğuk olması lazım. Çünkü soğuk oldukça içindeki o bizim tanen değil mi? Misket üzümünde tanen yok ama o beyaz içerisindeki şeyler daha çok çıkıyor. Meyve tatları daha çok aşağıya çıkıyor. Burada biraz kremayı çektireceğim. Kıvam alması sağlayacağım. Ve bu aşamada biraz tuz bizim için önemli. Ben karabiber falan katmıyorum ki bu biraz daha önce konuştuk. Karabiber bence bir karaktersiz bir baharat. Çünkü girdiği her şeyin önüne geçebiliyor. Onun için böyle deniz ürünlerini falan karabiber falan kullanmamayı tercih ediyorum. Ben burada biraz ardal tozu da kullanacağım. Biraz ardal tozu koydum. Bu aşamada yumurta da konulabilir tarife. Ama yumurta koymak biraz ağırlaştırabiliyor. Çünkü Fransa mutfağında zaten bu yumurtanın böyle kıvamması oldukça bunlar için olumlu. Biraz kıvam aldı ve içerisine şeyi hazırlıyorum. Ayıklamış olduğumuz ıstakozun ürünlerini koydum. Daha sonra altını kapattım. İçerisine taze şekilde doğramış olduğum otlarımı koydum. Ben hiç beklemiyordum. Istakoz birden girdi tencereye tekrardan. Evet, ama pişirmedik, altını kapattık, sadece sosla karıştırdık. Şimdi ben bunu
Şu hazırlamış olduğum kabukların içine dolduracağım. Arkadaşlar biraz şu kabukları önemlidir. Bu kabukları birleştireceğiz onları bir tek olarak. Şimdi ben ıstakoz termidor yapacağım için ıstakoz termidor kendi kaburgasına servis edilen bir ürün aslında ürün. Onun için ben bunu servis ediyorum ve ben bunun içerisine dolduracağım. Ve bunun içinde servis edeceğim. Burada servis ederken en büyük sıkıntısı şu, iyi hani kabuk kısmı falan gelebilir, içine düşebilir. Bu da misafir rahatsız edebilir. Onun için kabuk kısmının içinde olmamasını ve dikkatli olun yani ayıklarken. Hocam bu şimdi sıfırdan yapmaya başladık. Anlatmadan normal bir şekilde yapıyoruz. Bunu kaç dakikada yapıp bitirmemiz ve servise hazır hale getirmemiz gerekiyor? Şimdi ıstakozum restoran dışı mı yoksa başka? Restoranda. Bir aşçı olarak restoranda veya aynı zamanda evde. İşletmelerde şöyle bir şey var. Nizamprens dediğimiz bir şey var. Benim bunu servis etmem sadece 5 dakika. Önce ıstakozumu pişireceğim, ayıklayacağım. Sipariş geldiği anda sosunu yapacağım. Bu birleştirme işini yapıp göndereceğim. Yanına güzel bir ne bileyim kola olabilir. Bulamadım, ne içeceğimizi bulamadım. Düşünüyorum ne içeceğim. Limonata olabilir. Limonata olur. Ya da şunu söyleyeyim. Ayran. Haydariye. Haydariye tavsiye. Evet. Haydariye bizim yerli Gravel peyniri koyuyorum bu arada. aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün bu içki bizim yerli içki değil pardon bu içecek bizim yerli içeceğimiz olmalı dediği bir içecek. Çok faydalı. Tamamen alkolsüz fermente edilen üzümden elde ediliyor. Muazzam da bir tadı var. Tam mevsimi. Yeni değil mi? Yapıldı. Tavsiye ederim. Yani buluyorsanız alın, için deneyin. Çok lezzetli. Evet. Yani mevsiminde her yerde bulabilirsiniz ve inanın düşündüğünüzden çok lezzetli. Yani böyle hafif böyle serin içtiğinizde muazzamdır. Neydi ismi hocam? Hardaliye. Hardaliye. Kırklareli'nin bili yiyeceğim. Hocam yani Bizim memleketten. Evet, sen biliyor musun Adali? Yok değil mi? Benim hanım Keşanlı hocam. Ben Balıkesirliyim o yüzden. Ki bu arada çoğu şey de bilmez, Türkiye'deki şef de bilmez. Biz hep böyle yemeklere falan onu veririz hardaliye falan. Hardal tohumunun ve kabanet ve merlik üzümlerinin birlikte fermente edilip alkol üremesini alkol fermentasyonuna gelmeden geri alma oldu. İnanılmaz bir üründür hardaliye. O şarap biz özellikle yabancı misafirlerimize muhakkak hardaliyeyi hem ikram ederiz hem de onunla ilgili bir yemek veya bir sos sunarız. Ondan benim üstünü yani. tabağa yarsana. Evet, günün sonuna geldik. Yorulduk ama muhteşem bir gündü. Benim için unutulmayacak bir gündü. Mustafa hocamla birlikte, Selçuk hocamla birlikte güzel bir ıstakoz yaptık. Tam ismi neydi hocam yemeğin? Istakoz termidor. Istakoz termidor. Reçetesini de paylaşacağız açıklamada. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Balıkla kalın, sağlıcakla kalın.